Daha önce bazı otomobillerin neyi kaybettiğini konuştuk. Bazılarının ne uğruna risk aldığını. Şimdi sıra neyi hiç kaybetmemeyi başaran bir otomobilde. Bazı arabalar vardır, ne kadar hızlı olduklarını anlatırsın. Bazıları vardır, kaç beygir olduklarını ezberlersin. Ama bazıları vardır, onları anlatmak için rakam yetmez. Mazda MX-5 tam olarak böyle bir otomobil. Bu araba en olmak için yapılmadı. En hızlı olmak için de en güçlü olmak için hiç değil. Ama direksiyonun başına geçtiğinde sana şunu hissettiren çok az otomobil var. Bu araba benimle birlikte çalışıyor. MX-5'in hikayesi hızla değil, niyetle başlıyor. Ve bu niyeti anlamadan bu otomobili gerçekten anlamak mümkün değil. Hadi başlayalım. Mazda'yı anlatmaya çalışırken lüks, prestij ya da statü kelimeleriyle başlamak pek mümkün değil. Çünkü Mazda otomobil dünyasına bu kapıdan girmedi. Bu marka otomobil üretmek için kurulmadı. İlk yıllarında otomobille neredeyse hiçbir ilgisi yoktu. Mazda'nın kökleri sanayiye, üretime ve hayatta kalmaya dayanır. Ve asıl fark daha en baştan nasıl düşündüğünde gizlidir. Japonya'nın sanayileşme sürecinde Mazda büyük bir oyuncu değildi. Dev bütçeleri yoktu, rakiplere kadar güçlü değildi. Ama tam da bu yüzden tek bir seçeneği vardı: farklı düşünmek zorundaydı. Mazda'nın tarihinde tekrar eden bir soru vardır: bunu herkes gibi yapmak zorunda mıyız? Bu soru bazen doğru kararlar doğurdu, bazen de ciddi riskler aldırttı. Ama Mazda hiçbir zaman tamamen güvenli yolu seçen bir marka olmadı. RX-7'de konuştuğumuz rotary motor bunun en net örneğidir. Herkes pistonlu motorları geliştirirken Mazda başka bir yola sapmayı göze aldı. Bedelini de ödedi. Ama karakterini de bu yolla kazandı. Daha sonra sadece Mazda'nın tarihini anlatan ayrı bir video yapacağım. Orada detayına ineriz iyice. MX-5'i anlamak için bu zihniyeti unutmamak gerekir. Çünkü MX-5 tesadüfen ortaya çıkmış bir otomobil değil. Mazda'nın yıllar içinde şekillenen düşünme biçiminin doğal sonucu. 1980'lere gelindiğinde otomobil dünyası değişmişti. Arabalar büyüyor, ağırlaşıyor, karmaşıklaşıyordu. Otomobil yavaş yavaş sürücünün elinden çıkıyordu. Direksiyon hala vardı, pedallar da, ama araya giren şeyler artmıştı. Mazda bu tabloya bakıp şunu fark etti: bir şeyler kayboluyordu. Eskiden keyif için var olan otomobiller vardı. Üstü açık, küçük, hafif, hızlı olmak zorunda değillerdi ama sürücüyü merkeze koyarlardı. Bu otomobiller mantıklı değildi, para kazandırmıyordu ve bu yüzden yok oldular. Çoğu üretici vazgeçti. Mazda ise durup sordu: kimse istemiyor mu, yoksa kimse yapmak istemiyor mu? İşte fark burada ortaya çıktı. MX-5 fikrinin ortaya çıkışının nedenlerinden bir tanesi böyle doğdu. Ama hedef bir efsane yaratmak değildi. Hedef basitti ama zordu. Sürmesi keyifli bir otomobil yapmak. Bu yüzden güç ikinci plandaydı. Hız öncelik değildi. Öncelik histi. Mazda'nın yıllar sonra Jinba Ittai diye adlandıracağı düşüncenin temeli de buralarda atıldı. Sürücüyle otomobilin aynı ritimde çalışması. Bastıran değil, tamamlayan bir makine. Mazda şunu biliyordu: bu otomobili rakamlarla anlatırsak kaybederiz. Ama hisle anlatırsak doğru insanlara ulaşırız. Ve bu soru ortaya çıktı: biz otomobili neden seviyoruz? Bu sadece MX-5'in değil, bu hikayenin tamamının sorusu. Ve cevabı çok küçük bir otomobili çok büyük bir referans haline getirecekti. Bir otomobilin neden var olduğunu anlamak için bazen şuna bakmak gerekir: onun yokluğunda ne eksik kaldı? MX-5'in ortaya çıktığı dönemde eksik kalan şey tam olarak buydu. Bir otomobil türü yok olmuştu ve kimse bunu açıkça dile getirmiyordu. 1960'lar ve 70'lerde otomobil dünyasında daha sade bir eğlence arayışı vardı. Üstü açık, küçük, hafif arabalar. Prestij satmazlardı, statü vaat etmezlerdi ama sürücüyü mutlu ederlerdi. Direksiyon başında rüzgarı hissetmek, mekanikle birebir temas kurmak, virajda ne yaptığını gerçekten anlamak. Bu arabaların meselesi buydu. İngilizler bu işte ustaydı. MG'ler, Triumph'lar, Aston Healey'ler, Lotus Elan gibi otomobiller bugün hala sürüş denince referans kabul edilir. Ama bu otomobillerin ciddi sorunları vardı. Güvenilir değillerdi. Her gün kullanmak zordu. Bakım isterlerdi ve yeni dönemin kurallarına uyum sağlamakta zorlandılar. 1970'lerin sonuna gelindiğinde tablo değişti. Emisyon kuralları sertleşmeye başladı. Güvenlik standartları arttı. Maliyetler yükseldi. Bu tür otomobil
otomobiller üreticiler için yük haline geldi ve birer birer sahneden çekildiler. Garip olan şu, kimse büyük bir tepki göstermedi. Çünkü herkes başka şeylerle ilgileniyordu. Daha hızlı sedanlar, daha güçlü kasalar, daha büyük motorlar. Otomobil eğlenceden çok performansla anılmaya başladı. Ama arka planda bir boşluk oluştu. Sürüş keyfi ya çok pahalı spor otomobillere sıkıştı ya da tamamen unutuldu. Mazda'nın fark ettiği şey buydu. Bu arabalar gerçekten istenmiyor mu yoksa kimse risk almak istemiyor muydu? Cevap risk ise çoğu marka geri çekilir. Mazda çekilmedi. Özellikle Amerika'da ilginç bir şey gözlemlendi. Eski Roadster'lara ilgi hala vardı. MG'ler restore ediliyordu. Lotus Elan'lar hala konuşuluyordu. Ama yeni bir alternatif yoktu. Mazda şunu düşündü. Bu boşluk aslında hala doldurulabilir. Ama eski yöntemlerle değil. Bu otomobil geçmişi kopyalamayacaktı. Ama ondan ilham alacaktı. Sorun sadece üstü açık olması değildi. Sorun sürücüyle kurulan ilişkideydi. Ve Mazda şunu kabul etti. Bu araba büyük kitlelere hitap etmeyecek. Ama doğru kitleye hitap ederse yeterli olacak. Bu yüzden MX-5 bağırmayacaktı. En hızlı benim demeyecekti. İddiası sessiz olacaktı. Çünkü rekabet ettiği şey başka otomobiller değildi. Rekabet ettiği şey sürücünün hissizleşmesiydi ve bu noktada geri dönüş yoktu. Mazda herkesin terk ettiği bir yolun peşine düşmüştü. Tanıdık geldi mi? Bu boşluk kısa süre sonra somut bir şeye dönüşecekti. Küçük bir otomobile ama etkisi boyutundan çok daha büyük olacak bir otomobile. Bir otomobil fikrinin gerçek bir otomobile dönüşmesi genelde romantik bir süreç değildir. Çizimler yapılır, süngerden, tahtadan, kilden modeller yapılır, bütçeler konuşulur. Olmaz denilen şeyler masaya gelir. MX-5 de bu yollardan geçti. Ama onu farklı kılan şey süreç boyunca asıl fikrinden hiç kopmamasıydı. Mazda için de bu proje başta büyük bir heyecan yaratmadı. Çünkü kağıt üzerinde mantıklı değildi. Küçük bir otomobil, üstü açık, gücü sınırlı, kar potansiyeli düşük, otomotiv dünyasının sevdiği türden bir proje değildi. Ama bu projeyi ayakta tutan şey rakamlar değil, insanlardı. Bu otomobili gerçekten isteyen küçük bir ekip vardı ve bu ekip otomobilin ne olmaması gerektiğini çok net biliyordu. Ağır olmayacaktı, karmaşık olmayacaktı, sürücüyü arka plana itmeyecekti. Her karar bu filtreden geçti. Motor seçimi, şasi yerleşimi, direksiyon, pedallar, oturma pozisyonu, her şey sürücünün etrafında şekillendi. Mazda'nın daha sonra Jinba Ittai diye adlandıracağı düşünce o dönemde bir slogan değildi. Masada konuşulan gerçek bir hedefti. Sürücüyle otomobil arasında düşünmeden kurulan bir bağ. Bu yüzden ilk testlerde bakılan şey hız değildi. Kaç yapıyor sorusu gerideydi. Asıl soru şuydu. Bu araba sürücüyü rahatlatıyor mu? İlk denemeler beklentinin üzerindeydi. Bu küçük otomobil canlıydı. Hafiflik her şeyi değiştiriyordu ve bu otomobilin kimliği netleşmeye başladı. Sıradaki soru basitti. Adı ne olacak? Mazda'nın MX serisi vardı. Deneysel, kenarda duran projeler. MX-5 bu yaklaşımın en saf haliydi. Avrupa'da adı MX-5 olacaktı. Amerika'da ise farklı bir isim seçildi. Miata. Yumuşak, teknik olmayan bir kelime. Anlamı basitti. Armağan. Miata bağırmıyordu, iddia etmiyordu. Sadece bir deneyim sunuyordu. Tanıtımda da aynı tavır korundu. Devrim denmedi, segment lideri denmedi. Sadece şuna odaklanıldı. Bu arabayı sürmesi keyifli. Ve insanlar direksiyon başına geçtiğinde gülümsedi. MX-5 ne oyuncak gibiydi ne de ciddi olmaya çalışıyordu. Güçle değil, dengeyle çalışıyordu. Mazda kimsenin cesaret edemediği bir otomobili hayata geçirmişti. MX-5 artık bir proje değildi, bir fikrin yürüyen haliydi ve bu fikrin büyümesi gerekmiyordu. Sadece doğru kalması yeterliydi. MX-5'i kağıt üzerinden anlatmak her zaman zordur. Çünkü bu otomobil okunarak değil, sürülerek anlaşılır. NA kasa yola çıktığında rakamlar kimseyi heyecanlandırmıyordu. Motor küçüktü, hızlanma iddialı değildi. Düzlük performansı konuşulacak bir şey sunmuyordu. Ama direksiyonun başına geçtiğinde tablo değişiyordu. İlk fark edilen şey hafiflik değildi. İlk fark edilen şey otomobilin seni yormamasıydı. Birçok otomobil daha ilk metrede sürücüye bir karakter dayatır. Serttir, mesafelidir, seni sürekli tetikte tutar. MX-5'te böyle bir baskı yoktu. Direksiyon sana bağırmazdı ama sessiz de değildi. Ne yaptığını net bir şekilde anlatırdı sana geri. İşte Jinba Ittai denen şey burada anlam kazanmaya başlar. Araba ile sürücü arasında aracı kalmaz. Gaz verdiğinde verdiğin kadar cevap alırsın. Frene bastığında lastiklerin yere nasıl tutunduğunu hissedersin. Viraja girdiğinde ön tarafın ne düşündüğünü anlarsın. MX-5 seni hızlandırmaz, seni bilgilendirir. Bu yüzden hızlı hissettiren bir otomobil değildir ama canlı hissettiren bir otomobildir. Oturma pozisyonu alçaktır. Direksiyon göğsüne yakındır. Pedallar seni otomobilin içine çeker. Mazda bu arabayı tasarlarken seni bir yolcu gibi değil, otomobilin bir parçası gibi düşünmüştür.
Konfor ikinci plandadır, yalıtım sınırlıdır, rüzgarı duyarsın, yolu hissedersin. Ama bu eksiklik değil, sürüşün bir parçasıdır. NA MX-5 sürücüyü korumak için her şeyi filtrelemez ama onu tehlikeye de atmaz. Hata yaptığında cezalandırmaz, seni uyarır. Viraja biraz hızlı girersen arka taraf kendini belli eder ama panik yaratmaz. Bu öğretici bir davranıştır. Bu yüzden MX-5 sadece keyifli değil, geliştirici bir otomobildir. Birçok sürücü sürüşü bu arabayla öğrenmiştir. Bugün hala sürüş akademilerinde kullanılmasının sebebi de budur. Evet, MX-5 herkes için doğru otomobil değildir. Güç yok diyenler haklıdır. Hız yok diyenler de. Ama MX-5'in iddiası bu değildir. Bu otomobil sürücüyü sürecin dışına itmez. Onu işin merkezine koyar. Ve belki de bu yüzden onca yıl geçmesine rağmen MX-5 hala sürüş denince akla gelen ilk isimlerden biridir. Çünkü bu otomobil seni etkilemeye çalışmaz, seni kandırmaz. Sadece direksiyonun başında seninle konuşur ve konuşabildiğin otomobiller kolay unutulmaz. Hep o bahsettiğimiz eski otomobiller gibi. MX-5 söz konusu olduğunda en sık duyulan kelime bellidir. Yavaş. Bu kelime yıllar içinde otomobilin üstüne yapıştı. Ve ilginç olan şu, Mazda bu kelimeyle hiçbir zaman kavga etmedi. Çünkü MX-5'in hikayesinde hız hiçbir zaman merkezde olmadı. Otomobil dünyası uzun süredir tek bir yönde ilerliyor. Daha fazla güç, daha fazla tork, daha kısa 0-100 süreleri. Turbo motorlar, elektrik destekleri, yazılımla ayarlanan performanslar. Bu değişim mantıklı. Kurallar sıkılaştı, emisyon baskısı arttı, müşteri beklentileri değişti. Ama bu süreçte bir şey geri planda kaldı. Gaz pedalına bastığında ne hissettiğin. Mazda MX-5 ile tam da burada farklı bir yerde durdu. Atmosferik motor ısrarı bunun en net göstergesidir. Niye turbo yapmıyorlar? Biraz daha güç ekleseler ne olur? Teknik olarak yapabilirler. Hatta çok rahat yapabilirler. Ama mesele yapmak değil. Atmosferik motor bedavaya güç vermez. Alt devirde seni itmez, hatalarını örtmez. Ne yapar? Tepki verir. Zamanlama öğretir, bağ kurdurur. MX-5'te gaz pedalı bir aç kapa düğmesi değildir. Bir iletişim aracıdır. Ayağını ne kadar bastığını, ne zaman bastığını, ne kadar sabırlı olduğunu sana geri yansıtır. Bu yüzden MX-5'te güç eksikliği bir kusur gibi durmaz. Bir karakter özelliğine dönüşür. Bu otomobil seni hızlandırarak etkilenmez, seni çalıştırarak içine çeker. Birçok modern otomobil sürücü hızlı hissettirmek için tasarlanır. MX-5 ise sürücü doğru hissettirmeye çalışır. Atmosferik motor hız algısını da değiştirir. MX-5'te 80 ile giderken başka bir otomobille 120 ile gidiyormuşsun gibi hissedersin. Çünkü otomobil hafiftir, yalıtım azdır, yol yakındır. Yavaş denilen şey çoğu zaman bağlamdan koparılır. Düzlükte evet, MX-5 hızlı değildir. Ama iddiası da hiçbir zaman düzlük olmadı. Bu otomobilin iddiası virajdır, hislerdir, kontroldür. Mazda'nın atmosferik ısrarı da bir teknik tercih değil, bir duruştur. Bu duruş MX-5'i çağ dışı yapmadı. Tam tersine onu zamansız yaptı. Çünkü hız anlayışı değişir ama his ihtiyacı pek değişmez. Ve MX-5 bütün bu yavaş eleştirilerinin arasında sürücüsüne tek bir şey sunmaya devam eder. Gerçekten sürüyor olma hissi. Bir otomobilin gerçekten iyi olup olmadığını anlamanın en net yollarından biri şudur. O otomobil sürücüyü ne kadar saklar? Bazı arabalar vardır, hatanı senden gizler. Gazı erken açarsın, elektronikler düzeltir. Viraja hızlı girersin, sistemler devreye girer. Yanlış yaptığını bile fark etmezsin. MX-5 bu arabalardan biri değildir. Bu otomobil sürücüyü utandırmaz ama kandırmaz da. İşte bu yüzden MX-5 yıllar içinde sadece keyifli bir otomobil değil, aynı zamanda bir ölçü aleti haline gelmiştir. Sürüş akademilerini bırak, birçok yarış oyununda bile bu arabanın öğrenme arabası olmasının nedeni budur. R-Racing handicaplar gibi. Çünkü MX-5 sürücünün ne yaptığını saklamaz. Direksiyon fazla mı sert? Ön taraf anlatır. Gaz erken mi açıldı? Arka taraf uyarır. Fren geç mi bırakıldı? Denge bozulur. Ama bunların hiçbiri panik yaratmaz. Çünkü tepkiler ani değil, öğreticidir. Bu bilinçli bir karakterdir. MX-5 sürücüyü sınıflandırmaz ama zamanla ayırır. Kim direksiyonla konuşmayı öğrenmek ister, kim sadece direksiyonu tutmak ister. Bu fark MX-5'te çok net ortaya çıkar. Bu yüzden MX-5 sadece başlangıç seviyesi için değil, ileri seviye sürüş eğitimlerinde de kullanılır. Çünkü yüksek hız olmadan da sürüş öğretilebilir. Hatta çoğu eğitmene göre yüksek hız olmadan öğretmek daha doğrudur. MX-5'in büyük avantajı şudur: hata yaptığında sonuç vardır. Ama bedel ağır değildir. Bu da öğrenme sürecini hızlandırır. Aynı yaklaşımı pistte de görürüz. MX-5 Cup serilerinde farkı yaratan motor değildir. Aerodinamiği değildir, elektronikler değildir. Farkı yaratan sürücüdür. Ki bu şu an artık birçok motor sporunda kaybettiğimiz şey.
Neyse. Dediğim gibi farkı yaratan sürücüdür. Viraj çizgisi, fren noktası, gaz açma sabrı. Peugeot'un bir lafı vardır. Yarış kazanmak için iyi bir otomobil gerekir diye. MX-5 sana kazanmayı değil, sürmeyi öğretmek için yapılmış bir otomobildir. Bu otomobil başarıyı da hatayı da sürücüye ait kılar. İlginçtir, bu özellik onu elitist yapmaz. Tam tersine erişilebilir kılar. Süper bir pilot olman gerekmez ama iyi bir sürücü olmak istiyorsan sana çok şey öğretir. Birçok otomobil seni hızlı hissettirir. MX-5 ise seni daha iyi hissettirir. Ve belki de bu yüzden bu araba sürüşü sevenle sadece gitmek isteyeni ayıran sessiz bir filtre haline gelmiştir. MX-5 hakkında en sık duyulan cümlelerden biri şudur: bunu yapmak zor değil ki, herkes yapabilir. Kağıt üzerinde bakıldığında bu cümle çok da yanlış sayılmaz. Formül basit görünür. Küçük bir gövde, önde motor, arkada müthiş, aşırı güç yok, abartılı teknoloji yok. Peki o zaman soru şudur: madem bu kadar basit, neden bu kadar yalnız? Neden onlarca marka onlarca yıl boyunca MX-5'in gerçek bir karşılığını üretmedi? Çünkü bu işin zorluğu teknik değildir. Zorluk zihniyettedir. MX-5'i yapmayı zor kılan şey motoru değildir, şasisi de değildir. Zor olan şey ondan vazgeçmemektir. Otomobil geliştirme sürecinde baskılar hiç değişmez. Biraz daha güç ekleyelim, biraz daha konfor koyalım, biraz daha yalıtalım, biraz daha büyütelim. Her biraz otomobili başka bir yere taşır. Hatta geçen sene bir arkadaşım para biriktirip MX-5 almaya İstanbul'dan Bodrum'a gitmişti. Döndüğünde yalıtımdan şikayet ediyor. Abi başta sorun olmadı ama otobana çıkınca yalıtımdan dolayı rüzgar sesi yordu demişti. Ama yüzünde hala kocaman bir gülümseme vardı. Ne olursa olsun o arabayı çok seviyordu. MX-5 bunu yapıyordu işte sürücüye. O birazların erişemediği bir araba olduğu için. MX-5'in durduğu yer bu birazlara hiç toleransı değildir. Bu yüzden geliştirilirken sürekli geri çekilen bir projedir. Eklemek yerine çıkarmayı gerektirir. Bu da otomotiv dünyasında pek sevilmeyen bir reflekstir. Çoğu marka için otomobil daha fazlasını sunmak demektir. Daha fazla güç, daha fazla donanım, daha fazla iddia. MX-5 ise tam tersini savunur. Ne kadar az, o kadar iyi. Bu bakış açısını savunmak kolay değildir. Rakamla anlatılamaz, broşürde parlamaz. Daha yavaş ama daha keyifli cümlesi toplantı odalarında pek alkış almaz. Mazda buna rağmen vazgeçmedi. Ve belki de bu yüzden MX-5 Mazda içinde bile özel bir yere sahip oldu. Kimi zaman en karlı model olarak görülmeyebilir ama satış rakamlarıyla kendi türünün en çok satanı oldu ve dünya çapında bir ikon haline geldi. Guinness World Record kitabına girdi. Bir sürü başka ödül aldı. Çünkü sürücülere yaşattığı his hiçbir rakamla ölçülemezdi. Birçok marka MX-5'e benzeyen şeyler denedi. Kimi daha güçlü yaptı, kimi daha lüks, kimi daha sert. Ama her seferinde bir şey kayboldu. Çünkü MX-5'in dengesi çok hassastır. Bir parça fazla güç karakteri bozar. Bir parça fazla konfor geri bildirimi öldürür. Bu yüzden MX-5'in alternatifi vardır ama karşılığı yoktur. Bir de işin statü tarafı var. MX-5 hiçbir zaman bir gösteriş nesnesi olmadı. Seni daha önemli göstermez, daha güçlü de göstermez. Ama direksiyon başında bunların hepsi anlamsızlaşır. Çünkü MX-5'in derdi nasıl göründüğün değil, nasıl hissettiğindir. Mazda bu otomobili yaşatmayı seçti. Çünkü MX-5 markanın kendine verdiği bir sözdü. Sürüş tamamen kaybolmayacak. Bu yüksek sesle söylenmez. Ama her MX-5 üretildiğinde bir kez daha tutulur. Ve belki de bu yüzden MX-5 herkesin yapabileceğini sandığı ama kimsenin gerçekten yapmak istemediği tek otomobil olarak kalmıştır. Bazen yalnız kalmak yanlış yerde olduğunu anlamına gelmez. Bazen sadece doğru yerde durduğunu gösterir. Bugün otomobil dünyasına baktığında her şey çok net. Her şey ölçülebilir. Her şey sayılarla konuşur. 0-100 süreleri saniyenin 1/10'ile hesaplanır. Beygir güçleri 4 hanelere çıkar. Elektronikler sürücüden önce düşünür. Ve bu çağda MX-5 hala aynı yerde durur. Bu ilk bakışta garip görünebilir. Çünkü dünya bu tarafa giderken MX-5 bilerek geride kalıyormuş gibi durur. Ama gerçek şu: MX-5 geride kalmıyor. Sadece başka bir şeyin peşinde. Bugün birçok otomobil sürücüyü hızlı hissettirmek için tasarlanır. Gaz tepkileri keskinleştirilir, egzoz sesleri yapay olarak büyütülür, direksiyonlar ağırlaştırılır. Ama bu hislerin büyük kısmı simülasyondur. MX-5'te simülasyon yoktur. Ne geliyorsa gerçekten gelir. Bu yüzden MX-5'i modern bir otomobilden sonra sürdüğünde ilk anda eksik gibi hissedebilirsin. Daha az izole, daha az baskın, daha az iddialı. Ama birkaç kilometre sonra şunu fark edersin: asıl fazla olan şeyler arkada kalmıştır. Bugün otomobiller sürücüyü korumak için çok şey yapar. Bu kötü değildir, güvenlik önemlidir.
erişebilirlik önemlidir. Ama bu süreçte sürücünün otomobilin merkezinden yavaş yavaş çıktığını da kabul etmek gerekir. MX-5 bu noktada hala direniyor. Elektronikler var, yok değil, güvenlik sistemleri de var. Ama karar veren hala sensin. Bu yüzden MX-5 sürmek bugünün otomobil dünyasında biraz ters bir deneyimdir. Seni yavaşlatmaz ama acele ettirmez. Ve bu modern dünyada nadir bir şeydir. Çünkü hız artık sadece otomobillerde değil, hayatın her yerindedir. Her şey hızlı tüketilir, her şey çabuk eskirir, her şey çabucak sıkıcı hale gelir. MX-5 bu döngünün dışında kalmayı seçmiş gibidir. Kendini kanıtlamak için bağırmaz, etkilemek için acele etmez. Sadece şunu söyler: İstersen burada kalabilirsin. Bu yüzden MX-5 bugün hala bir referans noktası. Birçok otomobil gelişimi rakamlarla gösterir. O ise gelişirken nelerden vazgeçmediğini. Ve belki de bu yüzden hızın bu kadar erişilebilir olduğu bir çağda MX-5 hiç olmadığı kadar anlamlıdır. Çünkü güç kolaydır, performans sıradandır ama bağ hala nadirdir. Ve MX-5 o bağı korumakta ısrar eden az sayıdaki otomobilden biridir. Bu yüzden hala üretilir, bu yüzden hala sevilir. Ve bu yüzden onu sevenler azdır ama çok sadıktır. MX-5'i anlatırken kronolojiden çok karaktere bakmak gerekir. Toplamda 4 tane nesil vardır. NA, NB, NC, ND. Ama bu otomobili anlatırken nesil nesil ayırmak çoğu zaman yanıltıcı olur. Çünkü MX-5'in hikayesi ne değişti üzerinden değil, ne değişmemeliydi üzerinden yazıldı. Evet, şasi gelişti, güvenlik arttı, motorlar verimlileşti. Ama Mazda her seferinde aynı yere geri döndü. Hafiflik, denge ve sürücüyle kurulan bağ. Bu yüzden MX-5'in nesilleri birbirinin alternatifi değil, aynı duruşun farklı zamanlardaki halidir. Ve işte bundan dolayı da MX-5'i anlamak için takvime değil, hisse bakmak gerekir. Bazı otomobiller vardır. Onları anlattıktan sonra geriye rakamlar kalır. Bazılarının ise geriye sadece bir his. MX-5 anlatıldıktan sonra geriye kalan şey budur. Bu otomobil ne bir devrim ilanı yaptı ne de bir çağ başlatma iddiası taşıdı. Hiçbir zaman ben buradayım diye bağırmadı. Ama her zaman oradaydı. Değişen dünyaya rağmen, büyüyen otomobillere rağmen, hızın ucuzladığı, gücün sıradanlaştığı bir çağda MX-5 aynı yerde durdu. Bu duruş inat gibi de okunabilir, romantizm gibi de. Ama belki de en doğrusu şu: bu bir tercihti. Mazda herkesin koştuğu yöne koşmak yerine kendi temposunu korumayı seçti. Bu yüzden MX-5 hiçbir zaman herkesin arabası olmadı. Ama direksiyonun başına geçtiğinde seni gerçekten içine alan bir araba oldu. Bu otomobil sana kendini kanıtlama ihtiyacı hissettirmez. Seni hızlı hissettirmek için uğraşmaz. Seni güçlü göstermek gibi bir derdi de yoktur. Ama sürerken ne yaptığını bilmeni ister. Ve belki de bütün mesele budur. Bugün otomobil dünyasında her şey çok erişilebilir. Hız, güç, performans. Ama bu erişilebilirliğin bir bedeli var. Bir noktadan sonra sürücü ile otomobil arasındaki mesafe açılıyor. MX-5 bu mesafenin açılmasına izin vermeyen nadir otomobillerden biri. Seni korur ama senden rol çalmaz. Sana yardımcı olur ama senin yerine karar vermez. Bu yüzden MX-5 sürüşü gerçekten sevenler için bir tür referans noktası haline geldi. Bir şeyleri öğrenmek isteyenler için, kendini geliştirmek isteyenler için, direksiyonun arkasında orada olmak isteyenler için. Bu otomobilin pistte, sürüş akademilerinde, tek marka kupalarında bu kadar sevilmesinin sebebi de bu. Çünkü sürücüyü saklamaz ama onu yalnız da bırakmaz. Bu çok zor bir dengedir ve yıllar boyunca bu dengeyi koruyabilmiş olması onu özel yapan asıl şeydir. Bugün geriye dönüp baktığında MX-5'in neden bu kadar konuşulduğunu daha iyi anlarsın. Çünkü bu otomobil sadece bir model değil, bir hatırlatma. Otomobilin seni bir yerden bir yere götürmenin ötesinde bir şeyler hissettirebileceğinin hatırlatması. Hızın her şeyi çözmediğinin, gücün her zaman cevap olmadığının hatırlatması. Ve belki de en önemlisi, sürüşün hala öğrenilebilen, hissedilebilen, yaşanan bir şey olduğunun hatırlatması. MX-5 bu yüzden efsane olmak için yola çıkmadı. Zaten öyle olmak için de tasarlanmamıştı. Ama yıllar içinde sessizce ve ısrarla kendi yerini aldı. Belki de asıl mesele şudur: bazı otomobiller yaşlanır, bazıları eskir ama bazıları zamanla daha anlamlı hale gelir. MX-5 de onlardan biri. Ve işte dostlar, bu hikaye ne hızla ilgiliydi ne de rakamlarla. Bu bir hissin nasıl ayakta kaldığının hikayesiydi. Eğer bu anlatılanlar sana da bir şey hissettirdiyse biliyorsun, burada yerin hazır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Ve unutma, flat out yaşamak her zaman gaza basmak değildir. Bazen gerçekten hissetmektir. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.